Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İdris Aleyhisselam'ın cennete gitmesinin ardından onun cennette Cenab-ı Hak'tan ilk taleplerinden birisi Nur-u Muhammedi'nin yıldızının yeryüzünde görülebilir olmasıydı. Zaman zaman Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızı onun doğumunda görüldüğü gibi tarihin önemli dönemeçlerinde yeryüzünde görülebilir olurdu ve bu görüş itibariyle insanlar büyük bir değişimin olacağını, yeniliğin hasıl olacağını anlarlardı. İdris Aleyhisselam'ın bu talebi üzerine yeryüzünde bariz bir şekilde ve Kudüs cihetinden görülecek bir biçimde bu yıldız görüldü. Biliyorsunuz şu anda özellikle Davut yıldızı olarak meşhur olmuş olan 6 köşeli yıldız, 2 tane üçgenin iç içe geçmesiyle hasıl olan bu yıldız aslında Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızının yeryüzünden görüldüğünde bunun tasvir edilmiş halidir. O diğer yıldızlardan parıltısı itibariyle farklı, ışınımları bazen net bir şekilde görülüyor, bazen 3 cihette, bazen 2 cihette, bazen de 6 cihette sanki bir ampulün içinden delikler delinmiş bir bunu kaplayan unsurdan ve belli ışık hüzmeleri anlaşılır gibi hasıl oluyordu. Bazen mavi renkte, bazen kırmızı renkte, bazen yeşil ve beyaz renkte görülebilen bu yıldızın 3+3 köşesi zamanla meşhur olmuştu. Bu 6 köşeli olma sebebi işte bu hakikatten doğuyordu. Bu hakikatin her bir köşesinin aslında bir manası vardı. Yani birinci üçgenle ikinci üçgen arasında yakın bir ilişki ve bu ilişkiden hasıl olmuş ifadeler tarih boyunca keşşaflar tarafından, özellikle necim yani yıldız ilmine sahip insanlar tarafından adlandırılmış, sonra kadim bir bilgi olarak kalmıştı. Bu yıldızın bir köşesi bilgiyi, bir köşesi beyanı ve bir köşesi de biatı ifade ediyordu. Yani insanın bir şeyi beyan edebilmesi, söyleyebilmesi için 2 şeye muhtaç olur. Bunlardan bir tanesi bilgi sahibi olması lazımdır. Bu hikmet de olabilir, feyz de olabilir, bir okuma ilmi de olabilir. Bir diğer taraftan biat etmesi, yani isterse bu bir peygambere, isterse bu peygamberden sonra bir alime, ulemaya, onun önderine, öğretmenine biat etmesiydi. Diğer 2 unsur da bunlara bağlıydı. Çünkü bir insanın biat edebilmesi için aynı zamanda bilmeye, yani o kişinin üstün olduğunu, o kişinin peygamber olduğunun bilgisine ermesi gerekiyordu. Onun ifadesini anlaması gerekiyordu. Duyunca anlama kabiliyeti. Çünkü biliyorsunuz İslam dininde de tarih boyunca bir insanın mükellef olması için akıl bali olması lazım. Aklının karşısındakinin sözünü anlayabilir olması lazım. Ben bir peygamberim dediğinde. Biatın bir diğer tarafı da beyan. Karşı tarafın beyanatı olması lazım. Ben peygamberim demiş olması lazım ki buradaki biat mecburiyeti de olsun. Bir diğer taraftan insanın bilgi sahibi olması için de yine birisine biat etmesi ve aynı zamanda beyanı duyması lazım. Bu beyan bir kağıt olabilir, bir kitap olabilir, sudur-u ilminden hasıl olmuş bir insanın sözü olabilir. Dolayısıyla bu üçlü sistemin her birisi aslında birbirine sebep olan bir saç ayağı mantığıyla düşünülebilir. Tabii bu üçlünün bir de arka plandaki bir üçlüsü var. Yani her birisinin arkasında onu destekleyen ve onun yapısını, çekirdeğini, nüvesini oluşturan anlayış var. Bu da tarih boyunca insanların cevher, iç enerji, bir şeyin maddede hasıl olan varlığın enerjisi olarak tabir edilmiş kavramsal düzeydir. Bu kavramda bilginin arka yapısı aslında bu bilginin özüdür. O da Cenab-ı Hak'tır. Ya Alim ismi şerifin tecellisiyle Allah-u Zülcelal bildirmese, o öğretmese hiç kimse bir bilgi sahibi olamaz. Beyan mutlak surette bir sahibiyet gerektirir. Onu söyleyen, onu anlatan ve onu aktaran gerektirir. Bir diğer taraftan da biatın arkasında tarih boyunca Ahmedi ifadesi hasıl olmuş, şükredenlerin şükürlerine sebep olacak şeyin Nur-u Muhammed olduğu telakki edilmiştir. Efendim bu izahattan sonra 6 köşeli yıldız aslında İslam peygamberinin yıldızıdır. Davud Aleyhisselam'ın yıldızıdır. Bugün İsrail'in bayrağının üzerindeki bu ifade bugün farklı şekillerde İsrailliler tarafından, Yahudiler tarafından farklı şekilde izah edilmeye gayret edilse de köken noktası buraya dayanıyor diyebiliriz.
Dolayısıyla bir İslam sembolüdür esasında. Bugün farklı ellerde kötü bir niyet ve amaç uğrunda ibarelendirmeye çalışılıyor olsa da. Efendim, bunu gören bir medeniyet var. Kaşanak medeniyeti. Şimdi medeniyetler tarihini geçtik aslında. Hangi medeniyetlerdeyiz? Nuh Aleyhisselam'dan önce gelmiş geçmiş çok büyük ve çok gelişmiş 9 büyük medeniyetten bahsedeceğiz. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'dan sonra 3 önemli medeniyet tasvirimiz var. Bugün bir tanesi bizim yaşadığımız dünya, diğer ikisi Nuh Aleyhisselam'dan sonrası. Tarihin en büyük teknolojik gelişmelerinin yaşandığı dönemi anlatmaya çalışıyoruz ki bu Nuh Aleyhisselam'ın tufandan önce o güne kadar Hz. Adem Efendimiz'e hasıl olmuş ilim ve bilginin İdris Aleyhisselam'ın cennete gitmesinden evvel, Rafa'ya yükseltilmesinden evvel hasıl olan bilgi taşından bahsetmiştik evvelsi dersimizde, hatırlarsınız. Bu bilgi taşına başını dayayan kişilerin de o bilgiye hasıl olduğunu söylemiştik. Bugün o medeniyetlerden büyüklerinden bir tanesinden, Kaşanak medeniyetinden bahsediyor olacağız. Bu medeniyet yıldızı gördükten sonra yavaşlayan zamanı keşfettiler. Yani bir zaman unsurunun bir iş üzerinde hızlandırılması değil, yavaşlatılması, bir saatte yapılacak işi yine bir saatte yapmak ama aradan 5 dakikalık bir sürecin geçmesinin sağlanması gibi önemli bir keşfe erişmişlerdi. Bir alan oluşturuyorlardı ve bu alanın içerisine giren insanlar yaptıkları işi çok uzun sürede de yapsalar sanki uzayın derinliklerine gitmişçesine geri geldiklerinde geçen uzun zamana rağmen orada daha yavaş bir zamanı geçirmiş oluyorlardı. Çok kısa zamanda medeniyet merkezleri kurmaya başladılar. Dünya çapında 13 tane önemli merkezi kurdular. Bu merkezler büyük bir şehirler şeklinde yapılmış. Tabii nüfus düşük ama buna rağmen insanların yaşam standart ve kalitesi oldukça yüksek. Sürtünmesiz aletleri keşfetmişler. Bu itibariyle mimaride önemli gelişmeler sağlamışlar. Sürtünmesiz aletler sebebiyle çok hızlı bir şekilde yeni makineler yapılmış. Bugün gördüğümüz makineler gibi değil ama özellikle tarım arazilerinde insanın kendi düşünce gücüyle hareket edebilen makineleri bulmuşlardır. Bu makineler sebebiyle artık tarlalarda insanlar çalışmıyor. Kolaylıkla bir şeyi düşünerek, hayal ederek hareket ettirebiliyorlar. Bugün dünyada da bu teknolojiyi yakalamak üzerine yapılan çalışmalar var ama çok uzun yıllar evvel, Nuh tufanından evvel bir medeniyetin bunu başarmış olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça büyük bir ekonomiye sahip olmuş oldu böylelikle. Ancak bu ekonomi diğer medeniyet unsuru şimdi bir yerde yükseliyor. Bunlar hani bugünün tabiriyle süper güç olmuşlar. Diğerlerinden bağımsız bir hareketleri var. Yani hali hazırda sınırlar oluşmuş değil ama diğer yapısal insan tiplerinden farklı olarak Kaşanak medeniyetine sahip olan insanların diğerlerinden farklı ve üstün bir yaşam süreci başlıyor böylelikle. Bunlar toplumu üçe bölen bir medeniyet anlayışına en sonunda varıyorlar. Şöyle ki bir tanesini bilginlerden oluşturuyorlar. Bilginler grubu bu medeniyetin içinde ya da bu devletin içinde diye tabir edelim. Tabi devlet diyemiyoruz, dediğim gibi sınırlar olmadığı için henüz. Bilginler var. Bunlar felsefe taşına dokunması, başına dayaması izin verilmiş olan ve böylelikle insanlara bu teknolojiyi aktaran bir alan. Yani bugünkü teokrasi gibi de söyleyebiliriz bunu. Bir diğer taraf işleyiciler, yani bu elde edilmiş olan verileri, bilgileri medeniyetin oluşum noktasında harekete geçiren yapı oluşmuş toplumda ve üçüncü de insanlardan yabancılar diye bir kavram oluşturdular. Tarihte ilk defa bir medeniyetin dışındaki bir yapıya yabancı diyen bir anlayış böylelikle oluşmaya başladı. Çünkü Hz. Adem Efendimizin bütün torunları, bütün evlatları aslında tabiri caizse birer akraba hükmündeler. Bütün dünyanın hali hazırda da akraba olduğunu söylemek çok abes bir sözcük olmaz bugün içinde. Ama gördüğünüz gibi insanlar artık ırkları keskinleşmiş, netleşmiş, belli genetikler, yapılar oturmuş, diller ayrışmış, sınırlar çizilmiş. Dolayısıyla o dönemin bu döneme ait olan ilk özelliğinden bahsediyoruz bizler. Ve bunlar yabancıları hiçbir şekilde bilgi taşına, hani felsefe taşı diye aranan bu taşı aslında bilgi taşı olarak ibarelendirmiş olduk. Bu bilginin taşına asla yaklaştırmıyorlar. Ve bu yavaş bir şekilde hızlı bir dönüşüme ve ayrışmaya sebep oluyor toplumlar arasında.
Bu nokta başkalarının bu taşa değmesinin bir lanete sebep olacağını, çünkü bu taşa değme hakkının aslında sadece onlarda hasıl olduğuna dair bir düşünce biçimini oluşturmuşlar. Ancak Matarkax adında bu medeniyetin peygamberi, bir diğer medeniyetin, bundan sonraki derste anlatacağımız medeniyetin peygamberi bu taşı alıyor ve bir başka yere taşıyor. Ve bu insanlar arasında, medeniyetlerin arasında ortak bir kuram olarak kalması gerektiğini beyan ediyor. Bu da çok büyük bir çatışmaya sebep oluyor. Bu taşın bu bölgeden alınması sebebiyle büyük bir kavga hasıl oluyor ve bu kavgada bu medeniyetin çöküşünde önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu büyük çatışma en nihayetinde insanlar arasındaki bölüşmeye ve bu medeniyetin sonunu getirmesine vesile oluyor. Yarın inşallah bu medeniyetin elinden bu taşı alarak insanlığın bu ortak değeridir diyen diğer medeniyeti anlatmaya çalışacağız. Ve bu yeni medeniyetin ortaya koymuş olduğu değerlerden bahsediyor olacağız ki onlar da artık bu taşı Medine'de kullanmaya başlıyor olacaklar. Ve bu süreçte ortak bir merkezin oluşturulma gerekliliğini ifade ederken öncesinde bahsettiğimiz Taşenak medeniyetinin son dönemine de gelmiş oluyoruz efendim. Yarın tekrardan görüşmek üzere inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.